Selam dostlar, kanala hoş geldiniz. YouTube için ilk videomu yükledim, biraz heyecanlıyım. Umarım yeni videolarda tekrar birlikte oluruz. Bugün sizinle Starbucks ve onun zekice hazırlanmış mobil uygulaması hakkında konuşmak istiyorum. Başlıkta da belirttim, Starbucks aslında bir banka mı diye. Aslında devasa bir banka gibi, evet, ama tabii ki yasal olarak bir banka değil. O zaman Starbucks ve banka ne alaka? Gelin açıklayayım. Şimdi öncelikle bazı kavramları konuşalım. Mesela bankadan bankaya para transferi, müşteri sadakati, sadakat programı vesaire gibi. Önce para gönderiminden bahsedeyim. ATM, şube, mobil uygulama vesaire gibi çeşitli para gönderme şekilleri var ama örneğin İstanbul'dan Kars'a para gönderdiğinizde o para ışınlanmıyor, değil mi? Sadece elektronik ortamda transfer oluyor ve Kars'taki ATM'de bulunan parayı ilgili kişi alıyor. Şimdi bankalarda şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki emekliler gelin benim bankamdan maaşınızı alın ya da X firması sen çalışanlarına benim bankam üzerinden maaşlarını ver. Böylece bankalar ne yapıyor? Emeklinin veya işçinin maaş paralarını başkalarına kredi olarak verebiliyor veya yatırım için kullanabiliyor. Neden? Çünkü biliyor ki bu emekliler ya da bu maaş alan işçiler tüm parasını nakit olarak çekmeyecek. Tabii ki bunun risk analizini yapıyor. Şimdi gelelim müşteri sadakatine ya da sadakat programına. Neredeyse bütün mağazacılık sektöründe kullanılan bir tabir bu. Kart veya hediye çeki tanımlama üzerine oluşturulan ve müşterinin devamlı gelmesine neden olan bir sistem bu aslında. Şimdi bu sistemleri anladık. Şimdi dönelim Starbucks'a. Starbucks'ın dünya çapında yaklaşık arkadaşlar 35 bin civarında şubesi var. Bu ne demek? Yani günlük milyonlarca insana milyonlarca kahve satışı demek. Yani devasa bir para trafiği. Burada devreye Starbucks'ın o çok güzel mobil uygulaması giriyor. Şimdi Amerika'da yaklaşık 12 milyon kişi bu uygulama üzerinden kredi yükleyerek, bakiye yükleyerek, para yükleyerek alışveriş yapıyor. Amerika ve Kanada'da müşterilerin %41'i yani yaklaşık yarısı bu şekilde alışveriş yapıyor. Bu ne demek? Starbucks daha satmadığı ürünlerin parasını önceden alıyor. Ne kadar büyük bir paradan bahsediyoruz peki? Hemen söyleyeyim. Yaklaşık 1,5 milyar dolar şu anki kurla çarparsanız yani 8,5'la çarparsanız devasa bir paradan bahsediyorum. Ve bu birçok bankadaki paradan bile fazla. Ne olmuş yani? Şöyle güzel kardeşim, Starbucks yasal olarak bir banka değil. Biliyoruz bunu. Bu da demek oluyor ki dünyanın neresine giderse gitsin o ülkelerin bankalar için geçerli olan kısıtlamasına, yasal düzenlemesine, vergisine hiçbir şekilde tabi olmayacak bu adam. Ellerinde 1,5 milyar dolar var ve bu sanki şöyle bir şey, bir bankadan %0 faizle kredi çekmiş gibi. Ellerinde 1,5 milyar dolar var. İşte bu parayla yeni yatırımlar yapabiliyorlar, yeni şubeler açabiliyorlar. Hatta birçok ekonomist Starbucks için ne diyor biliyor musunuz? Bir kahve dükkanından ziyade düzensiz bir banka olarak görüyorlar ekonomistler Starbucks. Kısaca arkadaşlar Starbucks kahvelerine normal kahveler gibi 40 yıl hatırı var dersek sanki biraz ayıp etmiş oluruz. Peki Türkiye'de bu şekilde mobil uygulamasından bakiye yükleyen, kredi yükleyen başka firmalar var mı? Yorumlara yazın, konuşalım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.